Stanislavski sistemi, Rus tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Konstantin Stanislavski tarafından geliştirilmiş bir oyunculuk metodu ve tiyatro kuramıdır. Bu sistem, oyuncuların karakterlerini daha derinlemesine anlamalarını ve daha gerçekçi bir performans sergilemelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Stanislavski'nin sistemi, oyuncuların karakterlerini analiz etmeleri ve canlandırmaları için çeşitli yöntemler ve teknikler içerir. Bu teknikler arasında şunlar bulunur: duygusal bellek, emotional memory. Piracy, oyuncular, sahnedeki duygusal tepkilerini canlandırmak için kendi yaşamlarından veya hatıralarından yararlanır. Bu, karakterin duygusal deneyimlerini daha gerçekçi bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olur. Hedef, objective. Oyuncular, karakterlerinin sahnede neyi başarmak istediklerini belirlerler. Bu, performanslarını motive eder ve odaklanmalarını sağlar. Engel, obstacle. Karakterlerin sahnede karşılaştığı zorluklar veya engeller. Stanislavski'ye göre, oyuncuların bu engellerle nasıl başa çıktığı, karakterin derinliğini ve karmaşıklığını artırır. İnanç, belief. Oyuncuların sahnedeki karakterlerini ve hikayeyi gerçekten inanılır ve ikna edici bir şekilde canlandırmaları gerektiğini vurgular. Bu, izleyicinin performansa daha fazla bağlanmasını sağlar. Zaman ve mekan, given circumstances. Karakterlerin bulunduğu zaman dilimi ve mekan hakkında derinlemesine araştırma yapılması. Bu, karakterin davranışlarını ve motivasyonlarını anlamak için önemlidir. Stanislavski sistemi, oyunculara daha içsel bir yaklaşım sunar ve karakterlerini daha derinlemesine keşfetmelerine olanak tanır. Bu yöntem, modern oyunculuk eğitimi ve tiyatro uygulamaları üzerinde derin bir etkiye sahiptir ve birçok çağdaş, oyunculuk okulu ve yöntemi üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Konstantin Stanislavski'nin oyunculuk metodunda duygusal bellek kavramı, oyuncuların karakterlerinin duygusal durumlarını daha gerçekçi bir şekilde canlandırmak için kendi kişisel deneyimlerinden yararlanmalarını içerir. Bu yöntem, oyuncuların geçmişteki duygusal deneyimlerini hatırlayarak, sahnedeki karakterlerinin duygusal tepkilerini daha inandırıcı bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olur. Duygusal belleğin temelinde, oyuncuların kendi yaşamlarından veya hatıralarından yola çıkarak, karakterlerinin deneyimlediği duyguları gerçekçi bir şekilde hissetmeleri ve ifade etmeleri yatar. Örneğin, bir sahnede karakterin üzüntü içinde olduğu bir anı canlandırmak için, oyuncu kendi yaşamında bir üzüntü anını hatırlayabilir ve bu duyguyu sahnede yeniden yaşayarak karakterin duygusal derinliğini artırabilir. Ancak, bu teknik kullanılırken dikkatli olunmalıdır çünkü bazı duygusal deneyimlerin canlandırılması oyuncular için zorlayıcı veya travmatik olabilir. Dolayısıyla duygusal bellek tekniğini kullanırken oyuncuların duygusal sınırlarını dikkate almak ve gerektiğinde bu sınırları korumak önemlidir. Stanislavski sistemi, oyuncuların performanslarını daha derinlemesine ve gerçekçi hale getirmelerine yardımcı olan etkili bir oyunculuk metodu olsa da, bazı durumlarda aktörler için potansiyel olarak tehlikeli olabilir. İşte bu sistemin bazı olası tehlikeleri: duygusal zorlanma, duygusal bellek tekniği, oyuncuların kişisel deneyimlerini kullanarak duygusal tepkileri canlandırmalarını gerektirir. Bu, bazı oyuncular için duygusal olarak zorlayıcı veya travmatik olabilir. Sınırların aşılması, oyuncular karakterlerini canlandırmak için duygusal ve fiziksel sınırlarını zorlayabilirler. Bu, bazı oyuncuların kendilerini aşırı yormasına veya sağlık sorunlarına yol açabilir. Kişisel sınırların ihlali, duygusal bellek kullanımı, oyuncuların kişisel sınırlarını aşarak duygusal deneyimleri canlandırmalarını gerektirebilir. Bu, oyuncuların kişisel mahremiyetlerinin ihlal edilmesine veya rahatsızlık duymalarına neden olabilir. Bağımlılık. Bazı oyuncular, duygusal belleği aşırı kullanarak karakterlerini canlandırmaya çalışırken, bu tekniklere bağımlı hale gelebilirler. Bu durum, performanslarını doğal ve spontane olmaktan uzaklaştırabilir. Profesyonel etkililik. Stanislavski sisteminin bazı yönleri, oyuncuların karakterlerini daha gerçekçi bir şekilde canlandırmalarına yardımcı olabilir. Ancak bu tekniklerin aşırı kullanımı, performansın yapay veya melodramatik hale gelmesine neden olabilir. Bu nedenlerden dolayı Stanislavski sistemini uygularken
oyuncuların kendi sınırlarını ve ihtiyaçlarını dikkate almaları ve sağlıklı bir denge kurmaları önemlidir. Ayrıca, eğitimli bir rehberlik altında bu teknikleri öğrenmek ve uygulamak olası tehlikeleri en aza indirebilir.